Bu bölümde VBA makro kodlarıyla yıldız çizen kodları yazacağım. Başlangıçta amacım şu iki yıldız türünü çizen kodları oluşturmaktı. Ancak kodlar üzerinde biraz çalıştığımda çok farklı şekillerde yıldızlar çizilebileceğini gördüm. Bu bölümde 9 değişik farklı tipte yıldız çizen kodlar yazacağım. Yıldız bir çizimine geçiyorum. En basit olan yıldız bu. AutoCAD'deki Ray komutuna benziyor. Ray komutunu uyguluyorum. Başlangıç noktası tıklanıyor. Daha sonra da sonsuza kadar uzanan bir çizgi. Komut devam ediyor. İstediğimiz kadar çizgiyi çoğaltabiliyoruz. Komuttan çıkmak için Enter ya da klavyeden Escape'e basmamız gerekiyor. Enter'e basıyorum. Komut sonlanıyor. Buradaki yıldız da Ray komutuna biraz benziyor. Alt F11 ile VBA editörüne geçiş yapıyorum. Burada Distrawing üzerinde çift tıklıyorum. Kod penceresi açıldı. Burada girilen kodlar daha önceki videoda açıklanmıştı. Aynı kodları buraya aktardım. Utility için bir nesne oluşturdum. UT adında. Model Space için de MS. Bunlar kodlamayı kolaylaştırıyor ve kısaltıyor. Önce M noktasını kullanıcıdan alacağız. GetPoint fonksiyonunu kullanıyoruz. UT nesnesi altında bulunuyor bu. Birinci parametreyi atlıyorum. İkinci parametreye de mesaj yazıyorum. Sonra N noktasını kullanıcıdan alacağız. Buradaki kodları kopyalıyorum. Birinci parametreye M'ye giriyorum. M'den aldığımız nokta birinci parametre olacak. Buradaki mesajı değiştiriyorum. M ve N noktasını elde ettik. Bunları çizgiyle birleştireceğim. Çizgi değişkenini yukarıda tanımlamıştık. Adjust Line'dan örnek alan bir nesne. Model Space altında Add Line'ı kullanacağız. İki parametresi var. Başlangıç ve bitiş noktası. M ve N parametreleri olarak girdim. Buraya kadar olan kısmı çalıştırıyorum. Merkez nokta ve uç nokta. Burada sadece bir tane çizgi çizdi. Çizgileri çoğaltmak için şuradaki kodları döngü içerisine alacağım. Burada kaç tane çizgi çizileceği belli olmadığı için bir sonsuz döngü oluşturacağım. Sonsuz döngü için do loop kullanacağım. Bu haliyle çalıştırıyorum. Merkez nokta, uç noktası. Evet, istediğimiz kadar uç nokta oluşturabiliyoruz. Çünkü sonsuz döngü oluştu. Ancak sonsuz döngüden çıkış için herhangi bir kod yazmadık. Burada klavyeden Enter ya da Escape'e bastığımda bir hata oluşturacak. Hatanın olduğu satıra gitmek için debug, çalışmayı sonlandırmak için end. Burada end'e tıklıyorum. Çalışma sonlandı. AutoCAD'de bazı komutlar da sonsuz döngüye giriyor. Örneğin çizgi komutu deneyelim. İstediğimiz kadar çizgiyi devam ettirebiliyoruz. Ancak klavyeden Enter'a bastığımızda komut sonlanıyor. Fakat burada dikkat ederseniz bir hata vermedi. Bizim kodlarda hata verdi. Bunu düzeltelim. VBA'da bir hata olduğunda sonraki satırdan devam eden bir kod var. Onu buraya gireceğim. Evet, bir hata olduğunda sonraki satırdan devam eden kod bu. Bu haliyle çalıştırıyorum. Başlangıç noktası, uç noktası. Evet, sonsuz döngü ile çok sayıda çizgi çizebiliyorum. Ancak sonlandırmak için Enter'a bastığımda herhangi bir tepki vermiyor. Çünkü kodlardaki bir sonraki satıra atlıyor. Burada çıkış yapmak için herhangi bir kod yine girmedik. Kodların çalışmasını duraklatmak için klavyeden Ctrl Pause tuşlarına basıyorum. Burada yine bir uyarı çıkıyor. Kodların çalışması kesintiye uğradı diyor. Seçeneğimiz devam ettirebiliriz. Debug ile durduğu satıra gidebiliriz. End ile sonlandırabiliriz. Debug'a tıklıyorum.
Bu satırda durakladı. Ctrl Pause'a bastığımda bu satırda duruyor. İstersek buradan yine tekrar devam ettirebiliriz. Sonlandırıyorum reset ile. Buraya bir hata olursa, yani burada Enter ya da Escape'e bastığımızda bir hata oluşuyordu. Bir hata olursa bu döngüden çıkış için bir kod yazacağız. If er, yani bir hata olursa, herhangi bir hata olursa exit to, yani döngüden çık. Zaten döngüden çıktıktan sonra kodların çalışması sonlanmış oluyor, sona ulaşmış oluyor. Bu şekliyle çalıştırıyorum. Önce şunları siliyorum. Çalıştır. Başlangıç noktası, uç nokta. İstediğimiz kadar çizgi çizebiliyoruz. Sonlandırmak istediğimizde klavyeden Enter ya da Escape. Escape'e basıyorum. Komut sonlandı. Burada bir uyarı da çıktı. Cancel. Aynı çizgide olduğu gibi çalışıyor şu anda. İstediğimizi elde etmiş olduk. Kodları biraz geliştirelim. Oluşan çizginin rengini değiştirmek için çizgi nesnesini kullanacağız. Color özelliğini kullanıyoruz. Burada listede çıkmıyor ancak bunu kullanabiliyoruz. Eşittir. Buradan istediğimiz rengi seçebiliriz. Örneğin magenta. Şimdi çalıştırıyorum. Artık burada belirtilen renk ile çiziyor. Enter ile çıktım. İstersek buraya rastgele bir renk kodu atayabiliriz. Bunun için random komutunu kullanıyorum. rnd çarpı 8. 0'dan 7'ye kadar olan kodlar burada oluşacak. Bu şekilde çalıştırıyorum. Her bir çizgi farklı renkte çiziliyor. Enter ile çıkıyorum. Buradaki rakamı istersek çoğaltabiliriz. 255'e kadar renk kodu oluşturulabilir. Çalıştırıyorum. Escape ile çıktım. Evet, birinci yıldız bu şekildeydi. Basitti zaten. İkinci yıldıza geçiyorum. İkinci yıldız birinciye biraz benziyor.